Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şirin elbisenin yapımını anlatacağım. Elbisemiz 1-1,5 yaşa olabilecek ölçüde. Elbisede ben 3,5 milim şiş kullandım. 100 gram 330 metre uzunluğunda koton iple beraber elbiseyi ördüm. Sizler normal iple beraber de örebilirsiniz. Elimde böyle küçük güllerim vardı. Onlarla beraber elbiseyi süsledim. 4 adet düğme kullandım. Siz de isterseniz inci düğme de kullanabilirsiniz. Elbiseyi ben 85 adet ilmekle beraber başladım. Başlangıçta pirinç modeli kullandım. Sonrasında düz örgü ördüm. Tekrardan pirinç modeliyle beraber elbiseyi örerek tamamlamış oldum. İki parça halinde elbiseyi ördüm. Yanlarda dikişimiz var. Sizlere ölçüsünü vereyim. Şu şekilde elbisenin genişliği şöyle 35 santim genişliğinde. Şöyle önden aşağıya olan uzunluğu 30 santim uzunluğunda, omuz kısmından aşağıya kadar olan uzunluğu ise şöyle 39 santim uzunluğunda. Dediğim gibi 1-1,5 yaşa olabilecek ölçüde. Şimdi elbisemizin yapımına geçelim. Model için şişimin üzerine 85 adet ilmeğimi attım. Şimdi pirinç modelini uygulayacağız. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Pirinç modelinin kurulumu bu şekilde. Sıramı bir düz bir ters olarak tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada ters ilmeklerimizi düz ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz. İpimi ön yüze alıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeğimin yönü ters. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Pirinç modeli bu şekilde. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örerek sıralarımızı ilerleteceğiz. Ben de sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde buradaki düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bu kenardaki ilmeğimi örgüm bitene kadar hep ters olarak öreceğim. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada da yine aynı şekilde öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz. O ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıralarımı ilerleteceğim. 11 sıra pirinç modelim olana kadar sıralarımı öreceğim. Zaten şurada belirgin olmaya başladı modelimiz. 1, 2, 3. sırayı örüyoruz. 11 sıra olana kadar modelimiz sıralarımızı tamamlayalım. 11 sıra pirinç modelimi ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra pirinç modelimi ördüm. Örneğimin ön yüzündeyim. Başlangıç ipim sol kısımda. Burası benim örneğimin ön yüzü. Şimdi burada ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp sıramı tamamlayacağım.
ön yüzdeki sıramı düz örgü olarak tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıralarımızı bu şekilde öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak sıralarımızı öreceğiz. Toplamda 70 sıra örgümüz olana kadar öreceğiz. Şu arka yüzde ters örgülerimiz var. İkinci diş ters örgümüzü örüyoruz. Bir tane ön yüzde örmüştük. Şimdi arka yüzde ikinci diş ters örgümüzü örüyoruz. Bunlar yukarıya doğru 70 tane olana kadar sıralarımızı bu şekilde öreceğiz. Ben de sıralarımı 70 sıraya tamamlayayım. Sıralarımı ördüm. Şöyle arka yüzdeki ters örgülerimi yukarıya doğru saydığımda 70 sıra olana kadar sıralarımı ördüm. Şöyle sizlere uzunluğunu vereyim. Şu şekilde 24 santim. Pirinç modeli de dahil. Şöyle pirinç modeli de dahil 24 santim olarak ördüm. Şimdi burada eksiltmeler yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonraki ilmeği tek örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonraki ilmeği tek örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonraki ilmeği tek örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Eksiltmelerimi bu şekilde yapacağım. 2 ilmeği birlikte öreceğim. 1 ilmeği tek öreceğim. Sıramı bu şekilde tamamlayayım. Eksiltme yaparak sıramı tamamladım. Şişimin üzerinde 57 adet ilmeğim var. Parçamızda 85 adet ilmekle beraber başlamıştık. Eksiltme yaparak şişimin üzerinde 57 adet ilmeğim oldu. Şimdi örneğimin arka yüzünde pirinç modelinin kurulumunu yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Etek ucunda yapmış olduğumuz çalışmayı burada da aynı şekilde yapacağız. Bir ters bir düz olarak arka yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı bir ters bir düz olarak tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada ters gördüğüm ilmeği düz, düz gördüğüm ilmeği ters örerek pirinç modelini uygulamış olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimin yönü düz, ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğim ters, ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde de aynı şekilde, arka yüzde de aynı şekilde sıralarımızı öreceğiz. Ters gördüğümüz ilmeği düz, düz gördüğümüz ilmeği ters örerek pirinç modelini uygulayacağız. Toplamda 27 sıra pirinç modelimiz olana kadar sıralarımızı öreceğiz. Modelimiz ön yüzde oluşmaya başladı. Ben de sıralarımı 27 sıraya tamamlayayım. Sıralarımı ördüm. 27 sıra pirinç modelimi ördüm. Şimdi burada başta 3 ilmek keseceğim. Arada kol için ilmek bırakacağım. Ön kısımda ilmek keseceğim. Tekrardan kol için ilmek bırakacağım. Sonunda 3 ilmek keseceğim. Bu şekilde ön parçayı ayarlamış olacağız. Başlangıçta 3 ilmeğimi kesiyorum.
İlk ilmeğimi örüyorum. Sonraki ilmeğimi yine modele göre örerek keseceğim. Sonraki ilmeğimin yönü ters, ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz. İlmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimin yönü ters. Ters örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Burada 3 ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi kol için 15 ilmek öreceğim. Bu sağ şişimdeki ilmeğim dahil. Bu birinci ilmeğim. Yine modele göre öreceğim bu aradaki 15 ilmeğimi pirinç modeline göre öreceğim. Buradaki ilmeğimin yönü ters, bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz, ters olarak örüyorum. Yine pirinç modelini uygulamış oluyorum. 15 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimi bu omuz kısmı için ayırmış olduk. Şu ön kısımda 21 ilmek keseceğim. Şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilk örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçiriyorum. Yine modele göre örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu arada 21 ilmeğimizi eksiltmiş oluyoruz. Diğer kısımda kol için 15 ilmeğimiz, bir de kenarda kesim yapmış olduğumuz 3 ilmeğimizle beraber 18 ilmeğimiz kalana kadar bu aradaki ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. Şu sol şişimin üzerinde 18 ilmeğim kalana kadar bu aradaki ilmeklerimi keseyim. Aradaki ilmeklerimi kestim. Sol şişimin üzerinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Buradaki ilmeğimle beraber 18 ilmeğim kaldı. Şimdi burada 15 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmeğimi sonda keseceğim. Yine modele göre sıramı örüyorum. İlk önce bu sol kısımdaki omuz kısmını örüp bitireceğiz. Sonrasında şuradan ipimizi takarak sağ kısımdaki omuz kısmını öreceğiz. Burada sondaki 3 ilmeğimi de örüyorum. Dönüşte oranın kesimini yapacağım. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde bu kenardaki 3 ilmeğimi keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüp ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Burada kol altındaki 3 ilmek kesimimizi yaptık. Kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimi modele göre öreceğim. Yine bu omuz kısmında pirinç modelini devam ettiriyoruz. Bu 15 ilmekle beraber sıralarımızı 34 sıra pirinç modelimiz olana kadar öreceğiz. Yukarıya doğru 34 sıra pirinç modelimiz olana kadar sıralarımızı örelim. Ben de sıralarımı tamamlayayım. Sonrasında sağ kısımdaki omuz kısmını örmeye devam edeceğiz.
Omuz kısmını ördüm. Şöyle kol altında kesim yaptığımız yerden yukarıya doğru 34 sıra pirinç modeli ördüm. Şimdi burada omuz kısmında kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde buradaki kesimimi yapıyorum. Diğer omuz kısmı için ipimizi ekleyip devam edeceğiz. Kesimimi tamamlayayım. Omuz kısmında kesimimi yaptım. Şöyle sol kısmı bitirmiş olduk. Sağ kısımda ipimi şu köşeden bağlayacağım. Çünkü burada örüp gitmiştik. Şimdi buradan geriye dönerek örgümüze devam edeceğiz. Hemen şurada bir tığ yardımı ile ipimi buraya şu şekilde sabitleyeceğim. Şöyle arka kısımdan örmeye başlayayım. Yine aynı şekilde bu omuz kısmını da 34 sıra olana kadar öreceğiz. 34 sıra pirinç modelimiz olana kadar sıralarımızı örüp omuz kısmını keseceğiz. Ön kısmı bitirmiş olacağız. Arka parça için tekrardan sizlere anlatım yapacağım. Ben de bu omuz kısmındaki 34 sıramı tamamlayayım. 34 sıra pirinç modelimi ördüm. Kesimimi yaptım. Böylece elbisemizin ön parçasını tamamlamış olduk. Arka parçayı da yine aynı şekilde öreceğiz. Başlangıçta şişimizin üzerine 85 adet ilmek atacağız. 11 sıra pirinç modeli öreceğiz. Ara kısımda 70 sıra düz örgümüzü öreceğiz. Burada eksiltmelerimizi yapacağız. Bir ilmeğimizi kenar ilmeğimizi örmeden alacağız. Sonraki iki ilmeğimizi birlikte öreceğiz. Sonra bir ilmeği öreceğiz. Sonraki iki ilmeği birlikte alarak buradaki eksiltmelerimizi yapacağız. Kalan ilmeklerimizle beraber buradaki pirinç modelimizi öreceğiz. 27 sıra pirinç modelimizi öreceğiz. Sonrasında yine bölümlere ayıracağız ilmeklerimizi. Ben de buraya kadar sıralarımı öreyim. Sonrasında şu kol ayrımlarını tekrardan sizlere göstereceğim. Dediğim gibi ön parça ile arka parça aynı şekilde örülüyor. Sadece arka parçada şu 34 sıra örmüş olduğumuz sıramızı daha fazla öreceğiz ve düğme yeri açacağız. Ben de şu kol altında yapacak olduğumuz kesime kadar sıralarımı öreyim. Sonrasını tekrardan sizlere anlatacağım. Elbisenin arka parçası için sıralarımı ördüm. 85 ilmekle beraber başladım. Pirinç modelini uyguladım. Aradaki düz sıralarımı ördüm. Sonrasında kesimimi yaptım. Yine pirinç modelimi uyguladım. Şimdi burada kol altı için 3 ilmeğimi keseceğim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Burada 3 ilmeğimizi kesmiş olduk. Şişimizdeki ilmek dahil olmak üzere burada 15 ilmeğimizi kol için öreceğiz. Modele göre sıramı örüyorum. Sonraki ilmeğimin yönü ters, bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz, bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. 15 ilmeğimi modele göre örüyorum. Şöyle sayalım. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimi kol için ördüm. Ara kısımda 21 ilmeğimi keseceğim. Şimdi burada ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden şöyle geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Modele göre örüp o şekilde bu aradaki 21 ilmeğimin kesimini yapıyorum. Sonda 18 ilmeğim kalacak şekilde bu aradaki ilmeklerimi kesiyorum. Sonda 18 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri keseceğim. Bu 18 ilmeğin içerisinde 15 tane kol için ilmeğimiz var. 3 tane de kol altında kesim yapacak olduğumuz için 18 ilmek kalana kadar bu aradaki ilmekleri keselim. Aradaki ilmeklerimi kestim. Kol için sol şişimin üzerinde 17 ilmeğim var. Bir tane de sağ şişimin üzerinde bir ilmeğim var. Onunla beraber 18 ilmeğim. Burada şimdi 15 ilmeğimi öreceğim. Şöyle 15 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmeğimi keseceğim ama 3 ilmeğimi sıramı bitirip dönüşte keseceğim. İpimi kesmek istemediğim için bu sırada o sondaki 3 ilmeğimi de öreceğim. Dönüşte o 3 ilmeğimi keseceğim. Omuz için olan ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzde bu sıralarımızı 34 sıra pirinç modeli olarak örmüştük. Burada biraz daha fazla öreceğiz. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim kaldı. Bu 15 ilmeğimi modele göre örüyorum. Şimdi şöyle şuradan yukarıya doğru toplamda 73 adet pirinç modelimiz olacak şekilde sıralarımızı örelim. Dediğim gibi şu düz örgüden sonra örmüş olduğumuz pirinç modeli dahil örecek olduğumuzla beraber toplamda 73 sıra pirinç modelimiz olana kadar sıralarımızı örelim. Ben de sıralarımı tamamlayayım. Sıralarımı ördüm. Toplamda şuradan yukarıya 73 sıra pirinç modelim olana kadar ördüm. Şimdi burada düğme yerimi açacağım. Örneğimin ön yüzündeyim. Başlangıçta 4 ilmeğimi öreceğim. Modele göre ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi modele göre örüyorum. İki ilmeği bir örüyorum. İkinci düğme yerim için 2 ilmeği bir örüyorum. İpimi bir doladım. Kalan 4 ilmeğimi modele göre örüyorum. Burada 2 tane düğme yerimizi açmış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Yine modele göre örüyorum. Düz ördüm. Dolamış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği ters ördüm. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki ilmeğimi ters, düz, kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Şöyle örneğimin ön yüzünde 2 tane düğme yerimiz belirgin oldu. Şimdi şöyle 4-5 sıra daha pirinç modeli örüp kesimimi yapacağım. Sıralarımı öreyim. Kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Şöyle düğme yerinden sonra sıralarımı sayıp sizlerle paylaşacağım. Şöyle sıralarımı tamamladım. Şöyle düğme yerini açtıktan sonra hemen düğme yerimin üzerinde bir tane pirinç modelim var. Bundan itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pirinç modeli ördüm. Şimdi kesimimi yapacağım. Yine modele göre örerek kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden şöyle atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde buradaki kesimimi yapıyorum. Diğer kol için ayırmış olduğumuz ilmekleri şişime takarak o koldaki sıralarımı tamamlayacağım. İpimi burada keserek diğer ilmeklerimin olduğu yerden şuradan ipimi takarak buradaki sıralarımı da aynı bu şekilde öreceğim. Kesimimi de yapacağım. Düğmelerimi de açacağım. Burada kesimimi tamamlayayım. Diğer kolu da aynı şekilde örüp düğme yerlerimi açıp kesimimi tamamlayacağım. Sonrasında kenarındaki dikimi sizlere göstereceğim. Elbisemin iki kolunu da ördüm. Düğmelerimi de diktim. Ben bu düğmeleri tercih ettim. Sizler inci düğme de tercih edebilirsiniz. Elimde güllerim vardı. Onları da buralara dikerek elbisemi süslemiş oldum. Sizler istediğiniz aksesuarla beraber elbiseyi süsleyebilirsiniz. Bir kenarımı diktim. Dikimim bu şekilde. Şöyle yukarıya doğru bir kenarımı diktim. Şimdi diğer kenarı sizlerle beraber dikeceğiz. Ben ön yüzden dikimimi yapıyorum. Sizlerin bildiği farklı yöntem varsa o şekilde de sizler dikebilirsiniz. Şöyle iki ucu birleştireceğim. İpime iğnemi geçirdim. Tam uç noktadan şöyle karşıdan çıkıyorum. Tekrardan aynı noktadan iğnemi geçiriyorum. Burayı bir sabitlemiş oldum. Şuradaki düz örgülerimizin hemen şu kenardaki şu düz örgünün hemen şu kenarından iğnemi şöyle daldırıp çıkartıyorum. Yine bu şekilde bu kenarda da yine aynı şekilde yapıyorum. Karşı tarafta yine aynı şekilde yapıyorum. Şöyle kenardan iğnemi çıkarttım. Yine bu tarafta da yine aynı şekilde yapıyorum. Şu tam en kenardan
dikimimi bu şekilde yapacağım. Üç tane eksiltme yapmıştık kol altında. Oraya kadar dikimimi hep bu şekilde yapacağım. Şu düz örgüye geldiğimizde de yine aynı şekilde örüyorum. Tam düz örgünün kenarından iğnemi şöyle batırıp çıkartıyorum. Karşı tarafta da yine aynı şekilde düz örgünün hemen kenarından iğnemi batırıp çıkartıyorum. Görünüşü bu şekilde. Şurada kol altında 3 tane eksiltme yapmıştık. Buraya kadar buradaki dikimimizi yapalım. Ben de dikimimi tamamlayayım. Elbisemin kenar dikimini tamamladım. Böylece elbisemi bitirmiş oldum. Güzel bir elbise çalışması oldu. Sizlere ölçüsünü vereyim. Şu şekilde genişliği 35 santim genişliğinde. Şöyle önden aşağıya doğru olan uzunluğu 30 santim uzunluğunda. Omuzdan aşağıya doğru olan uzunluğu ise şu şekilde 39 santim uzunluğunda. Dediğim gibi 1-1,5 yaşa olabilecek ölçüde güzel bir elbise çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örersiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.